İşte bu ya. İşte bu. Biliyordum. Yeni maceraya hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün farklı bir bölgedeyim. Görüyorsunuz her taraf dümdüz bomboş. Kocaman ucu bucağı görünmeyen bir çöl gibi. Bu araya gelmişler daha önce. Bir mezar olduğunu söylemişler. Bir tane oyması var zaten. Şöyle anlatayım size. Bu zaten bir mezar taşı arkadaşlar. Böyle dikili bir şekilde duruyormuş bu. Bunu kaldırmışlar bu tarafa doğru. Hatta şöyle dikebilir miyiz bilmiyorum ama bir şansımızı deneyelim. Oo, bayağı da ağırmış ha. Bu bir mezar taşı oyması üzerinde. Gördüğünüz gibi kocaman bir oyması var. Hatta içi hala toprakta dolu diyebilirim. Oo, bayağı içi toprak dolu gibi. Evet, içi toprak dolu. Bu şekilde. Şimdi biz burada önce ne arayacağız arkadaşlar? Bir değerli malzeme var mı? Onun bir ölçümünü yapalım. Şimdi şu an altındayız. 1200 metre antenimizi açıyoruz. Bu araya hatta tam şu göbekten başlayalım. Şu göbekten. Çünkü burada bakın taşlar yığılmış. Kocaman höbek höbek. Şu arada da bir taş var. Ona da bir bakalım. Onda neler var. Evet bakın bunda da yine bir tane oyma var. Şurada da kapak gibi bir şey var ha. Acaba bir şey mi var içerisinde? Şimdi tam bu aradan antenimizi biraz açalım ki daha iyi sonuçlar alabilelim. Bu şekilde. Bir sinyal var gibi. Bakın bu arada bir sinyali yakaladı. Şöyle bir devam edelim. Ne varmış burada? Tam da mezarın üstüne doğru geliyor. Bakın. Burada. Bakın burada dönmeye başlayacak büyük ihtimal. Anteni kısıyorum. Olduğu gibi. Devam ettiğim anda burada dönmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Bir de şu aradan geleyim. Şu şekilde aynı yönümü verecek. Bir de ona bakalım. Evet. Yine aynı tarafı veriyor. Gördüğünüz gibi burada bir sinyalimiz var. Evet, şimdi bir de boşluğa bakalım arkadaşlar. Boşlukta ne verecek? O da çok önemli çünkü mezara bakıyoruz. Boşluk modumuzu aldık bu şekilde. Gördüğünüz gibi anteni birazcık açalım şöyle. Çok değil çünkü yeri az buçuk olsa tespit ettik gibi. Bu şekilde bakalım. Herhangi bir boşluk var mı? Bir boşluk yok gibi. Evet. Şimdi şöyle bir gidelim. Nerede başlıyor? Bakın burada başlıyor. Tam şu noktaya bir taş bırakıyorum. Bakın. Tam bu noktaya bir taş bıraktım. Geri geliyorum. Boşluktayım şu an. Evet. Bakın burada boşluğu algılıyor. Anteni kısıyorum. Devam ediyorum. Nereye kadar gidecek? Tam bu noktaya kadar arkadaşlar. Bakın o taştan buraya da bir taş koyalım şöyle. Tamam mı? Bakın bu taştan bu taşa kadar. Şimdi bu tarafa doğru gideceğim. Bakalım nasıl bir boşluk çizecek. Gidiyorum. Evet.
Tam bu noktaya kadar. Buraya da bir taş koyayım o zaman. Tam karşısı. Şöyle. Buradan devam ediyorum. Bir şekilde. Gidiyorum. Gidiyorum. Bak buraya geldiğim zaman burada yine bunu da buraya koyalım. Bakın şimdi. 1-2 adım buradan. 1 2 2,5 3,5 da buradan gibi. Bir daha ölçelim. 1 2 3 3,5 evet arkadaşlar. 3,5'a bakın 3,5'a 2 metre civarında genişliğinde bir mezar var burada. Mezarın tam ortası burası. Büyük ihtimal bu taş da bakın bu taş da böyle yuvarlanmış ki o da bu aralarda bir yerdeydi. Hatta bunun da yine bu tarafında da bir oyma gibi bir şey var. Bir mezar. Mezarın tam ortası. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın en son şöyle söyleyeyim. Derinliği nasıl ölçeceğiz? Derinliği ölçebilmemiz için bakın boşluktayız. Aynen mezarın tam ortasındayım şu an. Derinliği ölçelim. Kaç metre derinliği var? Bir bakalım şöyle bak. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, yanlış anlamayın. Şimdi tam ortasına geldiniz mezarın. Sağ sol herhangi bir yöne doğru gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Derinlik ölçmek için. Şöyle kaldırdım yine boşlukta. Bakın burada gayet güzel bir şekilde dönüyor. Şimdi ilerliyorum bak. 1 2 3 3,5 metre falan bir derinliği var buranın. Bir mezar, dolu bir mezar. Şu arada bir sinyali var. Şimdi sinyalin yüzeysel olup olmadığını bundan anlayamayacağız. Niye anlayamayacağız? Çünkü derinlik 3,5 metre olan bir mezar burası. Doğal olarak da malzemenin nerede, müjdesi mi var, daha devamı mı var, ona bakmamız için ne yapacağız? Yeraltı görüntülememizi çalıştıracağız ve yeraltı görüntülememizle bir bakacağız. Mezarın genişliğine, çapına, uzunluğuna, büyüklüğüne, içinde neler olup olmadığına bakalım. Şimdi bir açalım şunu. Mezarı tespit ettik. Buradan şöyle genişlikte bir mezar. Buradan bağlanıyoruz cihazımıza. Bağlandık. Buradan 7 şeklinde, hatta 8 de yapsak olur arkadaşlar. Çok büyük bir mesafe. Şu aradan başlıyorum. Bakın mezarın kenarından böyle bu tarafa doğru gidiyorum. Şöyle geri geleyim. Şu aradan devam edeyim. Şöyle. Şu aradan geleyim sonra. Bak mezarın son hamlesi. Bugün de çok rüzgarlı. Bir de şu arayı kontrol edeyim. Herhangi bir boşluk falan var mı? Bakın şu an şu arada bir boşluk var. Onu bir görelim. Bakın şu arada kırmızılığı görüyorsunuz. Bak şu boyda şöyle bir kırmızılık var. İçerilerinde boşlukları var. Yanda, sağında, solunda. Tam net ölçebilmemiz için bizim karşımıza çıkan şablon, yani kırmızılık şablonu, onu ne yapıyoruz? Hemen buradan yine bir canlı aramada bakacağım. O ne verecek? Herhangi bir sinyal verecek mi?
Canlı aramadayım şu an. Ama canlı arama 3,5 metre inmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. En fazla 40-50 santim iniyor. Bakın. Şurada bir kırmızılık var, bak görüyor musunuz? Şu arada bir kırmızılığı yakaladık. Tam mezarın ortası burası. Burada bir kırmızılık var. 79-82 civarında devam ediyorum. Bu aralarda herhangi bir şey yok. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen yine canlı aramadan puantre moduna geçiyorum. Puant moduna. Burada da şöyle bir bakalım. Şu araya geleceğim yine. Bakın bu arada bir sinyalimiz var. Taşın alt tarafı, yani şu dikili taşın alt tarafına doğru bir sinyalimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Yüzeysel olarak bakıyoruz. Şu an yüzeysel olarak bakıyoruz. Derinsel olarak da yine tam bu noktada aşağıya doğru giden bir sinyalimiz var. Bir de şeyine bakalım arkadaşlar, dedektörüne. Dedektör de bize daha net sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu yüzeysel olarak da bir şeylerin olduğunu, derinsel olarak da bir şeylerin olduğunu gösterdi. Şimdi hemen dedektörümüzü bir takalım, kuralım. Şöyle kuralım bakalım. Sinyalleri iyi ölçmek ve mezarı iyi tespit etmek bence doğru olan. Çünkü mezarı tespit edemediğin sürece derinliğini, malzemeyi nerede olduğunu bulamazsın. Bu da uğraştırır. Şimdi şurada da bir sinyal var. Şimdi şöyle mezarın içine doğru bir girelim. Bu şekilde. Burada bir sinyal var. Bir de şu araya bakacağım. Bak, görüyor musun? Şurada bir şey var esas. Esas büyük olarak şu arada bir şey var. Bir reset atalım. Görüyor musun? Çok büyük bir şey var burada. Atık malzeme olabilir mi? Oo. Bir topraklamayı bir daha yapalım. Şöyle. Aynen. Burada bir şey var. Boşluğu da görüyor. Bakın boşluğu da görüyor net bir şekilde. Aa. Buralarda bir şey yok. Bak buralarda herhangi bir şey yok. Ama şu arada da bir şey yani. Neredeydi? Aha. Sinyal kayboldu. Şu arada bence tam nokta olarak hem yeraltı görüntüleme hem de dedektör tam burada olduğunu bize söylüyor. Şimdi şu taşı şöyle bir yıkalım. Şurayı bir temizleyelim, bir bakalım. Neler var neler yok. Beraber sizlere paylaşalım. Şimdi şu taşı yıkmamız için şöyle şurayı bir temizlememiz lazım. Alt tarafı. Şu eldivenleri bir giyeyim. Şurayı bir temizleyelim. Ondan sonra tekrar bir daha bakacağız. Şu arada bir sinyalimiz vardı. Bakın tam şu arada. Belki ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bizimkiler burada arkadaşlar. Tamam, onu anladık. Bizimkiler burada. Şöyle bir tutayım. Frekans.
Şu arada bir şey var. Bence. Bakın şöyle geldiğim zaman şu arada bir şey var. Gibi. Bakalım. Ne varmış bu arada? Çıktı. Büyük ihtimal çıktı. Evet. Şu mu? Evet bakın. Gördünüz mü? Bu eski ne diyesem sana, eskilerin kullanmış olduğu bir parça da parçanın ne olduğunu çıkaramadım. Kapı dili falan mı veya bir mıh parçası. Çünkü çelik bir parça arkadaşlar bu. Görüyorsunuz. Tarihi yerde olduğumuz bundan belli. Şöyle bir doğrultalım bakalım. Kırılırsa çelik. Aynen bakın. Kırıldı, görüyor musun? Çelik olduğu belli ama çok çürümüş. Felaket bir çürüme var. İyi, güzel. En azından tarihin ortasındayız. Onu cebimize atalım. Taşı kaldıralım. Taşlar bile garip yani. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şeyler buluruz da sizlere paylaşırız. Şimdi şunu kaldırmayı deneyeceğim. Şöyle. Hah. Evet. Bir atalım bunu. Hah. Şimdi bizim çalışacağımız nokta burası. Tam şu nokta. Şöyle. Önce bir bakalım. Bir de şuraya bakayım ya. Merak ettim. Bak burada da bir şey var ha. Burada da bir sinyal vardı demin. Ona da bir bakayım. Evet. Bu da ufak bir şey herhalde. Bu da. Buraya bakar mısınız? Burada bir şey var. Taşın altında bir şey var. Bu taşı da yuvarlamamız lazım. Şu an. Ah! Oymaya bak. Oh, bir şeyler var gibi. Şöyle bir kazalım bakalım. Şu arada araya mı attık lan? Şurayı bir kazalım.
Dur la. Var mı bir şey? Bizimki yine kafayı yedi. Görüyorsunuz buralarda çok şeyler var yani. Böyle enerjisi yüksek. O yüzden enerjisi yüksek. Başka bir pointer daha alacağım yanıma. Onu da deneyeceğim. Bakalım bu enerjide ne yapacak. Görüyor musun? Burada bir şey var. Aa, bir tane çivi çıktı. Vay. Çivi. Eski çivilerden bir tane şuraya koyayım ama. Burayı da bir kazalım. Oh. Artık malzeme de çok herhalde. Biraz kazayım. Şu küreğe de bir alayım. Bir daha bakacağım. Şu küreğe bir alayım arkadaşlar. Bayağı bir şeyler var gibi burada ama göreceğiz. Mezarın üzerindeki sadece müjdelerine bakıyoruz. Nerede bizim puanter? Puanter nerede lan? Hadi bakalım, puanter kayıp. Dedim birileri mi götürdüler? Bakın. Ses daha kesildi. Görüyor musun? Şunu bir atalım şöyle. Ay. Bunda bir şey var mı ya? Mezar taşı. Bir şey yok gibi. Allah Allah. Bakacağız. Bakın şuraya görüyor musun? Ha bak bak. Evet. Çelik bir parça daha buldum. Onu da buraya atalım. Onu da buraya atalım. Başka bir şey var mı?
Bir şey daha var burada bak. Aha. Gazoz kapağı. Görüyor musunuz? Atık malzemeler. Atık malzemeler atık. Peki. Buradaki sinyal ne? Şimdi bir de dedektörüne bakayım. Hala bir şeyler var mı? Yoksa biz atık malzemelerin peşinde miyiz? Şu arada bir şey daha var arkadaşlar. Şu araya doğru bir şeyler daha var. Bu taşı da bir alayım. Şu taşı neyin nesi? Oh. Bir şey var mı? Şu arada bir yerde bir şey daha var. Arada bir şey daha var. Orada var bir şey. Ne var lan burada? Ne var burada? Çok küçük bir parça. O yüzden bulamıyorsun. Bulamıyoruz, karışıyor. Şimdi şurada ne var acaba? Orayı çok merak ediyorum. Şurayı bir kazacağım bakalım biraz. Şurayı bir kazalım. Bakalım ne var. Hep atık malzeme çıkıyor ya. Oo. Hı? Oo, delik var la burada. Gidiyor buraya doğru. Ha? Bakar mısın? Havalandırma falan olmasın? Şu levye nerede bize? Şu levyeyi bir alalım. Oh. Levye. Bu tarafa doğru gidiyor. Fare deliği midir? Hadi. Bir şey yok ya. Vallahi bir şey yok. Şanssızız bugün herhalde arkadaşlar. Hiçbir tık yok. Vay arkadaş ya. Vay be. Bu ne lan? Oo, bir şey çıktı lan. Suka mıdır nedir? Yok bir şey. Bir şey yok. Şu dedektörüne bir daha bakayım ya. Ah!
Yok abi, yok yok, bugün yok. Bugün talih gülmüyor. Bugün talih gülmüyor. Oo. Başta bir şey var lan. Bakayım. Topraklama daha yapayım. Taşta mı acaba? Allah Allah. Bizimle iyi oynaşıyorlar bugün ha. Vallahi iyi oynaşıyorlar bugün. Bunları bir koyayım. Şuraya. Oo. Taşın içinde mi bir şey var? Evet. Taşın içinde bir şey var. Ne var ki? Oo. Burada. Aynen de burada ya. Ah! Taşın içindeymiş ya. Taşın içindeymiş. Dur. Hemen bir murç alayım. Murç. Nerede murç? Ah. Vay be. Ben de diyorum arkadaş. Nerede bu? Bakar mısın, burada oyma var. Ah gözüm. Gözüme gitti. Ah. Vay ya. Bulduk la. Bulduk la. Vallahi bulduk. Bulduk lan. Bakar mısın? Vallahi bulduk. Mal burada arkadaşlar. Mal burada. Taşın içinde, görüyor musun? İşte bu ya. İşte bu. Biliyordum müjdesinin olduğunu da tam nerede olduğunu kestiremiyordum. Bir tane araba geçti yanımızda. Şuna bakar mısın? Nasıl da dolmuş ya. Hep temiz ya. Gördünüz mü malı? Mal burada, mal. Mal burada. Mal burada mal. Buralarda benziyor ama mal burada. Vay be arkadaş. Şuraya bakar mısın? Ah. Vah, yavruya bak. Yavru. Ne varmış burada? Yavru. Yavrulara bak, yavrular. Bu neymiş lan? Çıkmıyor da. Oo. Yavruya bak. Ne var burada?
Yavru yavru. Vay be. Bu ne? Bu da bunun kapağı mı böyle? Ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yavruya bakın yavru. Ne varmış içinde? Bakalım bakın. Oo, bu ne lan? Çıkmıyor lan. Vay vay vay. Şuna bakar mısın? Kırılmış, görüyor musun? Taşlar paramparça olmuş. Kolye miymiş bu, ne? Gümüş herhalde bu arkadaş. Kararmış biraz ama gümüş gibi duruyor. Şöyle bir koyalım şunu. Başka ne var? Para var. Açılıyor mu? Ay. Saçıldı vallahi. Vallahi saçıldı. Görüyor musun? Vay vay vay. Paralar paralar, mıngırlar mıngırlar. Mıngırlar. Şu altına benziyor ama altın gibi. Bu ne? Bu da tunç büyük ihtimal. Aa, burada da var. Mıngırlar. Bunlar saçılmadı değil mi lan? Aa. Dehşet. Bu da bunun kapağı büyük ihtimal arkadaşlar. Şöyle. Paramparça olmuş. Yıllardan beri. Kim bilir kaç yıldan beri burada duruyor. Görüyor musun? Vay be, vay be, vay be, vay be. Yine bulduk vallahi. Vay be, kayanın içindeymiş ya. Hele orada bir sinyal alıyorum diyorum. Sinyal yok. Alıyorum, sinyal yok. Alıyorum, sinyal yok. Meğersem kayanın içindeymiş. Bir şeyler var mı? Bakalım bakalım. Başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Güzel. Güzel iş çıkardık bugün daha. Vallahi mezarın müjdesi bakın. Mezar müjdesi genelde nerede olur? Ya taşın altında olur. Onun için buraya tarafa doğru gittim. Ya da taşın içinde olur. Ya da taşın ön tarafında olur. Arkadaşlar ama biz ilk başta taşın içerisine, oymaların içerisine baktığımızda bir sinyal alamadık. Ama burada bir sinyal aldıydık. Taşı yuvarlayınca demek ki sinyal de olmaya gidince biz buralarda sinyal aradık. Meğersem taşın içerisindeymiş. Çıkarmayı başardık. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileği ediyorum. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Hoşça kalın.